Borozanu ustamızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaptığı efsane kek yapımını göreceksiniz. Bu videoda hem kek tarifi alacaksınız hem de dükkanlardan aldığınız keklerin ne kadar güzel ortamlarda yapıldığını göreceksiniz. İşleme birkaç kalıp yumurtayı karıştırıcıya dökerek başlıyor ustamız. Ustamız yumurtaları döktükten sonra arkada kalan kabukları parmağıyla durduruyor. Umarım içine girmemiştir. Tüm yumurtaları döken ustamız hemen arkasından bir çuval şekeri yumurtalarla karıştırıyor. Ve karıştırma işlemi başlıyor. Bu dönem mekanizmalar hiç durmadan şekerle yumurtayı karıştıracak. Ustamız biraz maya ile karışık mısır unu döküyor ki hamurumuz kıvam alabilsin. Ve aslında görüntüden başka hiçbir katkısı olmayan ve ustamızın iddiaya göre beleşe çaldığı ayıyı aldığı gıda boyası hamurumuzla buluşturuluyor, ardından kademeli bir şekilde yağ dökümü gerçekleşiyor. Yeterince karışan ve akışkan hamur kıvamını alan karışımımız ustamız aracılığıyla karıştırıcılardan çıkarılıyor, ardından ustamızın yeni yıkanmış olduğunu düşündüğümüz parmakları aracılığıyla karıştırıcıda kalan sıvı hamurumuzu da alıyoruz. Maalesef düşündüğümüz çıkmıyor ve ustamızdan kötü bir haber alıyoruz. Ustamız maalesef tuvaletten çıkarken ellerini yıkamayı unutmuş ama merak etmeyin, bu sıvı hamurlara dokunurken ellerim tertemiz oluyor diyor. Hamurumuzun sıvı kıvamından kurtulmak için bir çuval unu hamurumuza ilave ediyoruz. Sağ olsun ustamız temiz kolunu hamura sokuyor ve hamurumuzun karışmasına ve iyi bir kıvam almasına yardımcı oluyor. Ustamızın söylediğine göre eskiden kaşıkla karıştırıyorlarmış fakat hamur hiçbir zaman istedikleri kıvama gelmiyormuş. Bir gün ustamızın kolu takılıp hamurun içine girmiş ve hamur hem güzel bir kıvam hem de güzel bir tat bırakmış. Böylece ustamızın hamur adam lakabı oluşmuş. Aslında orada herkes ustamıza hamur adam dermiş, sadece biz Borozanu usta diyerek hitap ediyoruz. Sonunda tam kıvamına gelen hamurumuzu ustamız temiz ve hijyenik kalıplara dolduruyor. Kalıplara doldurulan hamurlar fırındayken dışarı taşmasınlar diye üstleri kapatılıyor. Sonunda kalıplara doldurulmuş hamurlarımız kek halini almak için fırınımıza doğru yola çıkıyor. Ustamız fırının kapağını kapattıktan sonra son ayarlamaları yapıyor ve keklerimizi sonsuzluğa uğurluyor. Sonunda pişmiş olan keklerimizi ustamız güçlü kaslarıyla çıkarıyor. Ustamız bu işle ne kadar yetenekli olduğunu göstermek için kalıpları hızlı hareketlerle çıkarıyor. Pişmiş ve mis gibi kokan keklerimiz kesim işlemi için temiz kartonumuzun üzerine atılıyor. Sonunda kesim işlemi başlıyor. Ustamız elindeki uzun bıçakla keki önce uzunlamasına sonra da yanlamasına kesiyor. Kesilen kekler yeni satın alınmış temiz, sıfır hiç kullanılmamış bidonlara dolduruluyor. Kapağı kapatılan bidonlar etiket basıldıktan sonra kazık fiyatına satılmak üzere yola çıkıyor. Peki ya sizce Borozanu ustamızın yaptığı bu kek tarifi nasıl olmuş?